Merhaba Emre ben. Bu videoda yaşamın anlamı nedir sorusuna cevap arayacağız. Sadece güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla varamazsınız demiştir Paulo Coelho. Yürüdüğün yol, gördüklerin, yaşadıkların, seni sen yapan her şey. Sen seçmiş olmasan bile hayat bir şekilde akışına devam ediyor. Bu akışta bazen bir şeylerin doğru gitmediğini düşünürüz. Her şey olması gerekenden farklıdır. Ya fazladır ya gereksiz. Bu bize bir kapı açar. Neden buna alet oluyorum? Birini öldürmek, yaşam hakkını elinden almak bu kadar kolay mı? Farkındalık. Uchiha Itachi'nin düşünce yapısını anlamamız için çocukluğuna bakmamız gerekir. Çok zeki ve yetenekli olan Uchiha Itachi'yi 3. Ninja Savaşı'ndan sonra düşüncelere dalmış bir şekilde buluruz. Savaştan sağ kurtulmuş olan bir ninjanın su istemesiyle birlikte bu vahşetten uyanır. Onun yanına gelir ve ninjanın bu isteğini gerçekleştirir. Bu durum onu derinden etkiler. Onun ninja silahlarını gören adam Itachi'yi bir tehdit olarak algılar ve saldırır. Bu saldırıdan sonra Itachi tek hamlede onun boğazını keser. Ölüm ve yaşam. Bu olay Itachi'nin düşünce yapısının oluşmasında büyük rol oynar. Bir savaşa katılmanın ve bir insanı öldürmenin ağırlığı karşısında babasına bir soru sorar. Bu shinobi neden beni öldürmeye çalıştı? Babası savaş yüzünden olduğunu söyler. Uluslararası bir savaşın vahşetini ve kan dondurucu yönünü arayan Itachi'nin anlam arayışı bu şekilde başlamış olur. Bir düşüncenin temelini öğrenmek istediğimizde düşüncenin oluşmasına etken olan topluluğu ya da kişileri ele almamız gerekir. Bu fikir kesin olarak o toplumun ya da kişiler tarafından dayatılan fikirlerin savunulacağı anlamına gelmez. Savaştan sonra toplum yaralarını yavaş yavaş sararken her liderin etrafında bulunan klan isteklerini sunan biri bulunur. İstekler aşırıya kaçabilir. Zorlu bir savaştan sonra öldüğü düşünülen Uchiha Obito gözünü klandan olmayan birine vermiştir. Bunun sonucunda gözü klana geri getirmek isterler ve bu bir savaşa neden olabilir. Itachi'nin babası bunu reddeder. İnsanların ait olma ihtiyacı vardır. Bazen bir parti, bazen bir klan. Bu ihtiyaçlar sonucunda fanatizm başlayabilir. Ve bu farklılık bir savaşa neden olabilir. Itachi, ölüm kavramının anlamını düşünürken Orochimaru ile karşılaşır. Orochimaru, faydacıdır. Bir fikrin doğru olup olmadığını değerlendirirken her şeyden önce o fikrin dünyada uygulamanın sonuçlarına bakar. Uyguladığınızda işe yarıyorsa bu yeterince doğrudur. Teorik veya mantıksal tutarlılığı hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Örneğin yalan söylemek kötüdür ama bir çocuğu kırmamak ya da bir hastanın moralini bozmamak için tam doğruyu söylememek kabul edilebilir. Birini itmek kaba bir davranışken kafasına düşecek olan saksıdan korumak için itmek ise kahramanlıktır. İnsanlığın asıl amacının ölümsüzlük olduğunu düşünen Orochimaru için durum biraz garip. Faydacı olan Orochimaru ölüler için yas tutmanın bir anlamı olmadığını düşünür. Ölümde bir anlam varsa o da fayda sağlamaktır. Itachi yaşam kavramıyla tanışmış olur. Hep düşünülen, yüzyıllardır sorulan o soru akla gelir. Yaşamın anlamı nedir? Orochimaru'ya göre bir anlamı yoktur. Sadece sonsuz olduğunda yaşam anlam kazanır. Bu durum Albert Camus'un Sisyphos söylenisinde şu şekilde açıklanır. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır. O da intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Yaşamın anlamsızlığı, varoluşumuzun saçmalığı gibi intihara yönelen temaları, tarihin ve edebiyatın belirli bazı kişilikleri üzerinden ele alır. Zeus tarafından lanetlenen Sisyphos'un yokuş aşağı yuvarlanan kayasını her defasında umutla tekrar yukarı çıkarması anlatılır. Bu felsefenin birincil görevi, yaşamın yaşamaya değer olup olmadığına ya da farklı bir deyişle intihar edip etmemeye karar vermek olarak tanımlanabilir. Sisyphos açısından bakalım o zaman. İntihar edemez, vazgeçemez, düş kırıklığına uğrayamaz. Bunun yanı sıra cezasını da bir ceza olarak göremez ki kendisine Zeus tarafından ölümsüzlük verilmiştir. O kayanın aşağı tekrar yuvarlanacağını bilerek ve tekrar yukarı doğru taşıyacağını bilerek geçirir tüm zamansızlığını. Bizler ki nesiller boyunca bir varız, bir yokuz. Ama o hep var. Tüm bu mutlu, mutsuz kavramlarına vermeye çalıştığımız değerler
Anlamlar ne kadar gerekli? Kendi kontrol altında olmayan, adı soyadı veya sosyal statüsü cevabı mıydı gerçekten ben kimin sorusunun? İnsan hiçbir şeydi. Evet ya, bir hiçbir şey. Hiçbir şeyde bir şey midir? Yoksa hiçbir şey olduğunu idrakinde olmak mıdır zaten her şey? Nasıl olsa bir gün biteceğiz. Bir Zeus tarafından lanetlenmedik. Bir Sisyphos kadar ölümsüz değiliz. Mutlu isek mutlu, mutsuz isek mutsuz. Sadece bu. Itachi'yi yüksek bir tepede dururken buluruz. Hayatın bir anlamı olup olmadığını düşünmektedir. Ve kendini aşağıya bırakır. Son anlarını yaşayan insanlarda olduğu gibi reddediş. Itachi de aşağıya doğru düşerken bir anda kunayisine sarılır ve ölmemek için düşüşünü yavaşlatır. İnsanın ölmemeye çalışmak için diretmesi ve engellere karşı koyması gibi yaşama çalışmak için de bazen çaba sarf etmesi gerektiğini anlarız bu şekilde. Ne kadar farklı görünse de ölmek ve yaşamak aynı döngünün bir olayıdır. Ayrı parçalar olarak düşünmek yerine bir yapbozun tek parçası olarak düşünmek gerekir. Yine de kendi canına kıymaya çalışmak, intihar etmek cesurların işidir. Gariptir ki her şeye rağmen yaşamaya çalışmak da öyle. Peki yaşamın anlamı nedir? Hepimiz yaşamın ne gibi bir anlam taşıdığını, bu dünyada ne gibi bir amacımızın olduğunu anlamak isteriz. Ve birçoğumuz yaşamın yaşamaya değer olup olmadığını sık sık sorgularız. Ancak neden böyle bir anlamın olmasına gerek duyuyoruz? Bu anlam bizi nasıl etkileyecek? Sorularını pek kendimize sormayız. Bu konuda Joseph Campbell şöyle söylemiştir. Yaşamın kendi başına bir anlamı yoktur. Her birimizin yaşama yüklediği bir anlam vardır. Dolayısıyla sorunun yanıtı kendiniz olduğunuz için ayrıca böyle bir soru sormaya gerek yoktur demiştir. Itachi için durum biraz farklı. Itachi annesinin karnının şiş olduğunu gördükten sonra onun hasta olduğunu düşünmüştür. Fazla masum denilebilir. İlk defa bir yaşamı hissedebilmiştir. Itachi erkek kardeşinin doğumundan sonra hayatın ve yaşamın mutluluğunu tatmış olur. Sorunun yanıtı sadece kendisi değildir. Artık kardeşi de onun yaşama tutunması için yaşamın değerli bir parçası olmuştur. Pasifizm, bir uyuşmazlığın çözümü ya da çıkar sağlamayı araç olarak görerek savaşa ve şiddete karşı olmak demektir. Pasifistler genelde şiddetsizlik ilkelerini benimserler. Şiddetsiz bir eylem ahlak olarak üstündür. Pragmatik olarak en etkili olur. Ancak bazı pasifistler kendi ya da başkaları adına acil savunma durumlarında fiziksel şiddet kullanımını desteklerler. İncil öğretilerinde kötülüğe karşı direnmemek gerektiği savunulur. Eğer biri sağ yanınıza bir tokat atarsa öbür yanınızda çevirin anlayışı güdülmektedir. Itachi'nin şiddet uygulayanlara karşı sessiz kalma durumuna pasifik denir. Ama Itachi kardeşiyle birlikte doğumun değerini anlamıştır. Yaşam değerlidir. Küçük yaşta gördüğü savaş onun düşünce yapısının oluşmasında etkili olmuştur. Bu durum Itachi'nin felsefesinde yeni bir kapı açar. Barış için gücünü kesinlikle gerektiği durumlar dışında kullanmaz. Diğer yanağını çevirmek yerine son çare olarak karşılık vermesi pasifisizm inancıdır. Pasifisizm savaşın önlenmesini görev olarak bilir. Bu amaca ulaşmak için güç kullanımını kabul eder.